Çocuğun sesi her zaman aynıydı. İnce, titrek, sanki rüzgarın içinden süzülüp gelen bir fısıltı. "Amca, annem bugün konuşmuyor. Bir bardak su verir misin?" İlk duyduğumda saat gece 10'du ve ben dikiş makinemin başında gömlek yakası dikiyordum. Kapıyı açtığımda karşımda 7-8 yaşlarında, zayıf, solgun yüzlü bir oğlan çocuğu duruyordu. Üstünde ince bir kazak vardı. Dizleri kirli, ayakları çamurlu ve gözlerinde insanın içine işleyen bir yalnızlık. Adım Rıza Vardar, 46 yaşındayım. Amasya'nın Yeşilırmak kıyısındaki eski mahallelerden birinde dedemden kalma 2 katlı taş evin alt katında terzilik yapıyorum. Üst katta yaşıyorum, alt katta çalışıyorum. Hayatımın tamamı bu binanın içinde geçiyor desem yalan olmaz. Hiç evlenmedim. 25 yaşımda nişanlandım ama kız tarafı son anda vazgeçti. Sonra bir daha o kapıyı açmadım. Annem 5 yıl önce öldü. Babam ondan da önce gitmişti. Tek başıma yaşıyorum. Mahallede herkes beni tanır, Rıza Usta derler, pantolon kısaltmaya, etek almaya, düğme dikmeye gelirler. Sessiz bir adamım, kimseyle kavga etmem, kimsenin işine karışmam. Karşı komşum Seher Hanım'dı. Dul bir kadın, 55-60 yaşlarında, yıllardır tek başına yaşıyordu. Kocası ne zaman ölmüş, nasıl ölmüş, mahallede kesin bilen yoktu. Bazıları askerden döndükten sonra hastalanıp gittiğini söylüyordu, bazıları da hiç gelmediğini. Seher Hanım sessiz bir kadındı ama benim bildiğim sessizlikten farklıydı. Benim sessizliğim alışkanlıktı, onunki bir şeyin eksikliğiydi. Pencereden bazen onu görürdüm. Avluda oturur, ellerini dizlerinin üstüne koyar, karşıya bakardı. Ne okuduğunu, ne de televizyon izlediğini hiç görmedim. Kapısına yemek bırakan komşu kadınlar, "İçeri bile almıyor, kapıda teşekkür edip kapatıyor," derlerdi. O ilk gece çocuğa suyu verdim. Mutfağa gidip bardağı doldurdum, kapıya getirdim. Çocuk 2 eliyle tuttu, yudumladı, sonra "Sağ ol amca," deyip karanlığa karıştı. Arkasından baktığımda Seher Hanım'ın kapısına doğru yürüdüğünü gördüm. Ama tam emin olamadım. Sokak lambasının ışığı zayıftı ve gölgeler birbirine karışıyordu. Kapıyı kapadım ve makinemin başına döndüm. O gece bunun üzerine fazla düşünmedim. Mahallelerde böyle şeyler olur, komşunun çocuğu gelir bir şey ister, gider. Ertesi gece yine geldi. Bu sefer "Amca, bir dilim ekmek var mı?" dedi. Aynı ses, aynı titreklik, aynı solgun yüz. Ekmeği verdim, çocuk teşekkür etti, döndü gitti. 3. gece de geldi. Bu sefer hiçbir şey istemedi. Kapının önünde durdu ve "Annem bugün hiç kalkmadı," dedi. Sonra arkasını dönüp yürüdü. Ben kapıda öylece kaldım, ensemde ince bir ürperti hissettim. Ama nedenini anlayamadım. Belki de çocuğun yüzündeki o ifadeydi. 7-8 yaşında bir çocuğun taşımaması gereken bir ağırlık, bir yorgunluk. 4. geceden sonra saymayı bıraktım çünkü artık bir düzene oturmuştu. Her gece saat 10 civarında kapı çalınırdı. 3 kısa vuruş, sabırlı ve sessiz. Açardım, çocuk orada olurdu. Bazen su isterdi, bazen ekmek, bazen sadece birkaç cümle söyler giderdi. "Annem pencereyi açamıyor, annem sobayı yakamadı, annem beni görmüyor." Bu son cümle beni rahatsız etti. "Nasıl görmüyor oğlum?" diye sordum. Çocuk omzunu silkti. "Bakıyor ama görmüyor," dedi ve döndü gitti. O gece yatağıma girdiğimde kalbim göğsümü zorluyordu. Çocuğun sözleri beynimde dönüp duruyordu ve uyumam saatler sürdü. Bir hafta sonra komşulara sormaya başladım. Mahalledeki bakkal Şevket abi, "Seher Hanım'ın çocuğu mu var?" diye kaşlarını kaldırdı. "Yok be Rıza Usta, o kadın ömründe çocuk büyütmedi." Ben, "Ama kapıma her gece bir oğlan geliyor, Seher Hanım'ın evine gidiyor," dedim. Şevket abi bir an sustu. Sonra, "Belki akrabalarından birinin çocuğudur, misafir gelmiştir," dedi ama sesi pek inandırıcı değildi. Çarşıdaki berber Necati'ye de sordum. "Seher'in çocuğu olmaz," dedi kesin bir sesle. Kadın yıllar önce doğumda bebeğini kaybetti. Erkek çocuktu. Doğar doğmaz ölmüş. Ondan sonra bir daha hamile kalamadı. Kocası da o acının ardından çekildi gitti. Kadın yapayalnız kaldı.
Bu bilgiyi duyduğumda berber koltuğunda oturuyordum ve ellerim dizlerimin üstünde titremeye başladı. Ağzım kurudu. Bir şey söylemek istedim ama kelimeler boğazımda düğümlendi. "Sen iyi misin Rıza Usta?" dedi Necati. "İyiyim," dedim ama iyi değildim. O akşam eve dönerken Seher Hanım'ın penceresine baktım. Perde kapalıydı ama aralıktan ince bir ışık sızıyordu. İçeride birinin oturduğunu, belki de her zamanki gibi ellerini dizlerine koymuş beklediğini hayal ettim. Ama artık neyi beklediğini sorgulamaya başlamıştım. Bir kadın yıllardır tek başına, penceresi kapalı, kapısı kimseye açılmadan oturuyor ve her gece onun evine dönen bir çocuk benim kapımı çalıyor. Midem kasıldı. Merdivenleri çıkarken bacaklarım tutmaz gibi oldu. O gece çocuk yine geldi. Bu sefer ona farklı baktım. Yüzünü, ellerini, ayaklarını inceledim. Teni çok solgundu, dudakları hafif morumsu, gözlerinin altında koyu halkalar vardı. Ama en çok dikkatimi çeken şey ayaklarıydı. Çamurlu, ıslak ve çıplaktı. Hava sıcaktı, yaz ortasıydı ama bu çocuğun ayaklarından yükselen soğukluk kapı eşiğine kadar geliyordu. "Oğlum, senin adın ne?" diye sordum ilk kez. Çocuk bana baktı, gözlerinde bir an bir şey parladı. Sanki birinin sonunda sormasını bekliyormuş gibi. "Annem bana isim vermedi," dedi. Bana isim veremeden gittim. O cümleyi duyduğum anda sırtımdan aşağı buz gibi bir ter aktı. Dizlerim çözüldü, kapı pervazına tutundum. Çocuk beni izliyordu. Yüzünde korku yoktu, sitem yoktu. Sadece bir beklenti vardı. "Sen, Seher Hanım'ın," diye kekelemeye başladım ama cümleyi bitiremedim. Çocuk başını hafifçe salladı. "Annem beni hiç görmedi," dedi. "Ama ben hep oradaydım." Sonra döndü ve karanlığa yürüdü. Ben kapıda dikilmiş, nefes alamıyor, gözlerim yaşarıyordu. Ertesi gün işe oturamadım. Dikiş makinesi öylece duruyordu. Kumaşlar masanın üstünde yığılmıştı ama ellerim iğneyi tutamıyordu. Bütün gün pencereden Seher Hanım'ın evine baktım. Kapı açılmadı, perde kımıldamadı. İçeriden hiçbir ses gelmedi. Öğleden sonra dayanamayıp karşıya geçtim ve kapısını çaldım. Uzun süre cevap gelmedi. Tam dönecektim ki kapı aralandı. Seher Hanım'ın yüzünü gördüm. Solgun, çelimsiz, gözlerinin içi kocaman ve boştu. "Buyur Rıza Bey," dedi. Ama sesi uzaktan geliyordu. Sanki beden burada, ruhu başka bir yerdeydi. "Teyze, sana bir şey soracağım ama kırılma," dedim. "Senin hiç çocuğun oldu mu?" Seher Hanım'ın yüzünde bir şey kırıldı. Ama gözyaşı değildi. Daha derinden bir şeydi. Dudakları titredi, gözleri bir an parlayıp söndü. "Oldu," dedi fısıltıyla. "Bir oğlum oldu. Ama dünyaya gözlerini açamadan gitti. Doğum sancısı 3 gün sürdü. Ebe geldi. Herkes geldi ama çocuk nefes almadı. Adını bile koyamadım." Sonra kapıyı biraz daha açtı ve ekledi. "Neden soruyorsun?" Ben ne diyeceğimi bilemedim. "Öylesine teyze, merak ettim," dedim ve geri çekildim. Ama Seher Hanım kapıyı kapatmadan önce bana öyle bir baktı ki, o bakışta 30 yılın acısı, 30 yılın bekleyişi, 30 yılın annelik özlemi tek bir anda yoğunlaşmıştı. O bakış göğsüme oturdu ve saatlerce çıkmadı. O geceden sonra çocuğun gelişlerini farklı bir gözle izlemeye başladım. Her cümlesi, her isteği aslında bir annenin yapması gereken şeylerdi. Su vermek, ekmek vermek, çocuğun üşüyüp üşümediğine bakmak, sobayı yakmak, pencereyi açmak. Çocuk bunları benden istiyordu çünkü annesi bunları yapamıyordu. Yapamıyordu çünkü onu görmüyordu. Görmüyordu çünkü 30 yıl önce gözlerini açamadan gittiğine inanmıştı. Ama çocuk gitmemişti. Oradaydı, hep oradaydı ve annesinin onu fark etmesini bekliyordu. Temmuz'un ortasında bir gece, çocuk geldiğinde yüzünde ilk kez bir değişiklik gördüm. Gülümsüyordu. İnce, kırılgan, yarım bir gülümseme ama gülümsemeydi. "Amca, annem bugün bana baktı," dedi. Kalbim sıkıştı. "Nasıl baktı oğlum?" diye sordum. Pencereden dışarı bakıyordu. Ben avluda duruyordum. Gözleri beni gördü ama sonra kaçırdı. Ama gördü. Biliyorum gördü. Sesi titriyordu. Bir çocuğun sevinçle heyecanı arasında sıkışmış hali vardı. Ben, "İnşallah oğlum," dedim ve çocuğu izledim. Bu sefer yürürken adımları daha hafif,
Gölgesi daha belirsizdi. Sonraki gecelerde çocuğun istekleri azaldı. Su istemez oldu, ekmek istemez oldu. Gelir, kapıda durur, birkaç cümle söyler giderdi. Annem bugün türkü söyledi. Annem bugün çayını içti. Annem bugün kapıyı açtı. Her cümle bir ilerlemenin habercisiydi. Seher Hanım sanki yıllardır donmuş bir nehir gibi yavaş yavaş çözülüyordu. Ben de bunu hissediyordum çünkü karşıdan bakınca kadının evinin perdeleri artık aralıktı. Bazen kapısının önünde bir sandalye görünüyordu. Bir keresinde avludan hafif bir türkü sesi geldi. İnce, kırık ama canlı bir ses. Ağustos'un ilk haftasında mahallenin muhtarı Kerim amca beni çarşıda yakalayıp "Rıza, Seher Hanım'ı son gördüğün ne zaman?" diye sordu. "Dün penceresi açıktı, avluda sandalyesi vardı," dedim. Kerim amca kaşlarını çattı. "Kadın ikinci kata hiç çıkmaz, avluya hiç inmez. Sen yanlış görmüşsündür," dedi. Ben itiraz etmedim ama içimde bir şey kıpırdadı. Çünkü ben kadının avluya indiğini değil, avluda bir sandalye gördüğümü söylemiştim. Sandalyeyi kim koymuştu? Seher Hanım mı yoksa başkası mı? O gece çocuk son kez geldi. Bunu o anda bilmiyordum tabii. Ama sonradan düşününce her şey yerli yerine oturdu. Kapıyı açtığımda çocuk orada duruyordu. Ama bu sefer farklıydı. Yüzü daha net, gözleri daha parlak, dudaklarındaki o morumsu renk gitmiş, yerine hafif pembemsi bir ton gelmişti. Sanki canlıymış gibi görünüyordu ve bu beni daha çok ürpertti. Avuçlarım terledi, nefesim düzensizleşti ama yerimi bırakmadım. "Amca," dedi, sesi berraktı, titremiyordu. Annem beni gördü, bu sefer kaçırmadı. Bana baktı ve ağladı, sonra elini uzattı. Durdu, bir an gözleri uzaklara baktı. Ben de elini tuttum. Eli sıcaktı amca, İlk kez sıcaktı. Boğazım düğümlendi, gözlerim yandı. Çocuk devam etti. "Annem beni artık gördü, artık gidebilirim." "Nereye gideceksin oğlum?" diye sordum, sesim çatlamıştı. Çocuk gülümsedi. Bu sefer tam bir gülümsemeydi. Yüzünü aydınlatan, onu gerçek bir çocuğa dönüştüren bir gülümseme. "Eve," dedi. "Gerçek eve." Sonra arkasını döndü ve yürümeye başladı. Bu sefer onu izledim. Sokak lambasının ışığında gölgesi yere düşüyordu. Çamurlu ayakları kaldırımda iz bırakıyordu. Seher Hanım'ın kapısına kadar yürüdü. Kapıya dokunmadı ama kapı kendiliğinden aralandı. İçeri girdi ve kapı sessizce kapandı. O gece uyuyamadım. Yatakta tavana bakarak sabahı bekledim. Kulaklarım açıktı. En küçük bir sesi yakalamaya çalışıyordum. Ama mahalle ölü gibi sessizdi. Sabah ezanı okunduğunda kalktım, abdest aldım, namaz kıldım. Babam sağken anlayamadığın şeylerin karşısında namaz kıl, Allah açar derdi. Ben de öyle yaptım ama içimdeki sıkıntı dağılmadı. Sabah saat 7'de Seher Hanım'ın kapısını çaldım. Cevap gelmedi. İkinci kez çaldım. Üçüncü kez. Kalp atışlarım hızlandı, parmaklarım kapı tokmaklarında titriyordu. Kerim amcayı aradım, birlikte geldik. Kapı kilitli değildi, sadece sürgülenmiş. Kerim amca omzuyla iterek açtı. Seher Hanım odasında, yatağında yatıyordu. Yorganı göğsüne kadar çekilmişti. Elleri karnının üstünde birleşmişti. Ve yüzünde 30 yıldır görmediğim bir ifade vardı. Huzur. Dudaklarının kenarında hafif bir gülümseme donmuştu. Gözleri kapalıydı. Yüz çizgileri yumuşamıştı. Ölmüştü. Ne zaman? Bilemiyorum. Ama yüzünden bakınca acı çekmediği belliydi. Kerim amca, "Allah rahmet eylesin," dedi ve geri çekildi. Ben odada kaldım. Bir süre kadının yüzüne baktım. Bu yüzde artık bekleyen birinin ifadesi yoktu. Bulan birinin ifadesi vardı. Doktor geldi. Cenaze işleri başladı. Mahalle hareketlendi. Kadınlar taziyeye hazırlanırken ben evin avlusuna çıktım. Sabah güneşi taşların üstüne düşüyordu. Duvarların gölgesi avluyu ikiye bölüyordu. Ve o zaman gördüm. Kapının önünde, toprağın üstünde küçük çamurlu ayak izleri. Çocuk ayağı, 7-8 yaşında bir çocuğun ayağı. İzler sokaktan gelmiyor, kapıya doğru gitmiyordu. Tam tersi, kapıdan çıkıyor, avluyu geçiyor
ve evin arka duvarına doğru ilerliyordu. Ama duvarın önünde duruyordu. Duvarda bir kapı yoktu, bir pencere yoktu, bir geçit yoktu. İzler orada bitiyordu. Sanki çocuk duvardan geçmişti. Dizlerim titredi. Eğildim, izlere yakından baktım. Küçük, çıplak ayak parmakları toprağa net basmıştı. Çamurun kokusu burnuma geldi. Islak toprak, yağmur sonrası kokusu. Ama yağmur yağmamıştı. Günlerdir yağmamıştı. Bu çamur nereden geliyordu? Elimi izlerden birine yaklaştırdım. Parmak ucum toprağa değdiğinde buz gibi bir soğukluk hissettim. Temmuz sıcağında, 40 derecede o toprak buz gibiydi. Doğruldum ve geriye doğru baktım. İzler kapıdan başlıyordu. Yani çocuk evden çıkmıştı. Son gece artık gidebilirim demişti. Eve, gerçek eve. Demek ki gittiği yer sokak değildi, mahalle değildi, başka bir ev değildi. Gittiği yer bu dünyanın sınırlarının ötesindeydi ve oraya giderken annesinin evinden çıkmıştı. Çünkü artık annesinin evindeydi. 30 yıl sonra ilk kez gerçekten oradaydı. Cenaze namazında ön safta durdum. İmam dua ederken gözlerim yaşla doldu. Seher Hanım için mi, çocuk için mi, yoksa ikisi için birden mi ağlıyordum bilmiyorum. Yanımdaki Kerim amca, kadın yıllardır kimseye muhtaç olmadan yaşadı, huzurla gitti dedi. Ben bir şey demedim. Huzurla gittiğini biliyordum ama nedenini yalnız ben biliyordum. Cenazeden sonra eve döndüm ve dikiş makinemin başına oturdum. Bir gömleğin kolunu dikmeye çalıştım ama ellerim titriyordu. Makineyi bırakıp pencereye gittim. Karşıdaki eve baktım. Kapısı kapalıydı, perdeleri çekilmişti, avlusu boştu. Ama avlunun köşesinde, sabah gördüğüm izlerin olduğu yerde artık hiçbir şey yoktu. İzler kaybolmuştu. Ne çamur kalmıştı, ne ayak izi. Toprak kupkuruydu. Sanki orada hiçbir şey olmamıştı. O akşam kapımı kimse çalmadı. İlk kez o sessizlik beni yıktı. Alışmıştım çocuğun sesine, 3 vuruşuna, amca deyişine alışmıştım. Şimdi o yoktu ve yokluğu ilk geldiği geceki varlığından daha ağır basıyordu. Evimde oturdum, çayımı içtim, dikiş makinesinin sessizliğine baktım ve düşündüm. Çocuk benim kapımı çalmıştı çünkü annesi kapısını açmıyordu. Ben aracıydım. Çocuğun dünyayla, sıcaklıkla, bir bardak suyla, bir dilim ekmekle, bir insanın bakışıyla bağını kurduğu aracı. Her gece bana geldiğinde aslında annesine sesleniyordu. Annem bugün konuşmuyor derken bana şikayet etmiyordu. Benim üzerimden annesine ulaşmaya çalışıyordu. Ve sonunda ulaştı. Seher Hanım onu gördü, elini uzattı, elini tuttu. Ve o an ikisi de tamamlandı. Aradan haftalar geçti. Seher Hanım'ın evi mühürlendi, mirasçı arandı ama kimse çıkmadı. Mahallede hayat normale döndü, bakkal açıldı, çarşı kuruldu, insanlar dertleriyle meşgul oldu. Ama ben normale dönemedim. Her gece saat 10'da irkiliyordum, kapıya bakıyordum, o 3 vuruşu bekliyordum. Gelmiyordu. Ve her gelmediğinde biraz daha rahatlıyordum, biraz daha hüzünleniyordum. Bir gün Seher Hanım'ın evinin yıkılacağını duyduk. Belediye arsayı satışa çıkaracakmış. Yıkım günü izlemek için sokağa çıkmadım ama kepçenin sesini duydum. Taşlar çatırdarken, duvarlar devrilirken, yıllarca bir kadının yalnızlığına tanıklık etmiş o ev toprak olurken. Kepçe evin arka duvarını yıktığında işçilerden biri bağırdı. Duvarın dibinde, kemelin hemen altında küçük bir tahta kutu bulmuşlardı. Kutu çürümüştü ama içindeki bez sağlamdı. Bezin içinde minicik bir gömlek, bir çift örme çorap ve bir de kağıt vardı. Kağıtta tek bir cümle yazıyordu. Pitrek, silik bir el yazısıyla. Adını koyamadığım oğluma. Seni bekledim. O kağıdı gördüğümde kepçenin yanında duruyordum ve dizlerimin bağı çözüldü. Yere çöktüm, ellerimi yüzüme kapadım ve ağladım. Etrafımdaki işçiler ne olduğumu anlamadı. "Rıza Usta iyi misin?" diye sordular. İyiydim. Ama 30 yıl boyunca bir annenin duvarın dibine gömdüğü umudun, bir çocuğun her gece kapı kapı dolaşarak o umuda cevap aramasının ağırlığı o anda omuzlarıma çökmüştü. Şimdi akşamları dikiş makinemin başında otururken bazen durur, makineyi kapatır
ve dinlerim. Mahallenin seslerini, rüzgarın taşlara sürtünüşünü, uzaktan gelen ezan sesini, bir kedinin miyavlamasını ve bazen, çok nadiren, rüzgarın içinde ince bir ses duyar gibi olurum. Amca, o zaman kalkıp kapıyı açarım. Karşıda Seher Hanım'ın evinin olduğu yerde artık boş bir arsa var. Otlar büyümüş, taşlar dağılmış, duvarlardan eser kalmamış. Ama arsanın köşesinde, toprağın tam üstünde bazen sabah çiğ parlayan küçük ayak izleri görürüm. Gelen değil, giden izler, eve dönen izler. Ben 46 yıldır bu mahallede yaşadım ve hiç çocuğum olmadı. Ama o birkaç hafta boyunca her gece kapımı çalan, benden su isteyen, ekmek isteyen, annem bugün konuşmuyor diyen o çocuk bana bir şey öğretti. Bazı bağlar ölümle kopmuyor. Bazı anneler çocuklarını 30 yıl sonra bile tanıyor. Ve bazı çocuklar adları bile konmamış olsa analarının kapısını bulana kadar yürümeyi bırakmıyor. Seher Hanım onu gördüğü gece huzurla gitti çünkü 30 yıldır beklediği şey sonunda gerçekleşmişti. Çocuk da gitti çünkü artık görünmüştü. İkisi de eve döndü. Aynı eve, aynı anda. Farklı yollardan. Kapımı kapattığımda eşikte bir şey fark ederim bazen. Islak bir iz, küçücük, parmak uçlarıyla basılmış. Ama bu iz içeri girmiyor. Kapıdan uzaklaşıyor, sokağa geçiyor, karşıdaki boş arsaya doğru ilerliyor ve orada kayboluyor. Her seferinde aynı yöne, her seferinde aynı adımlarla. Eve, her zaman eve.